Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta kanalda daha önce incelemelerini gerçekleştirdiğim orta segment Android telefonlarından Xiaomi'nin alt markası Redmi Note 11 Pro ile Samsung Galaxy A23'ün karşılaştırmalarını yapıyorum. Lansmanları aşağı yukarı geçen sene bu zamanlarda yapılan telefonlar bence bugün hala hem özellikleri hem de uygun fiyatları ile hala en iyi alternatifler arasında yer alıyorlar. Segment açısından her ne kadar iki cihaz birbirinden biraz da olsa farklı olsalar da bölümü cep telefonu özelliklerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği gibi konularda da fikir sahibi olmak için sonuna kadar izlemenizi öneririm. Karşılaştırmaya hızlıca kutu içeriğiyle başlarsak bu aşamada Samsung Galaxy A23 oldukça standart ve hatta cihaz 25 Watt hızlı şarjı desteklemesine rağmen içerisinden 15 Watt'lık adaptörle çıkıyor. Yani ekstradan sunduğu herhangi bir avantajı bulunmuyor. Buna karşılık Redmi Note 11 Pro'nun kutu içeriği ise oldukça avantajlı. Çünkü bir kere telefon hızlı şarj desteklediğinden yanında 67 Watt'lık adaptörü ile geliyor. Sonra cihazı anında kazalara karşı koruyabilecek şeffaf kılıfı da eklenmiş. Dolayısıyla Redmi Note 11 Pro'nun kutu içeriği bence kesinlikle çok ama çok daha avantajlı. Tasarım ve malzeme kalitesine gelecek olursak Samsung Galaxy A23'ün hem arkasında hem de yanlarında plastik malzemeler kullanılmış. A23'ün tasarımında en çok sevdiğim detay ise damla çentikli kamera kullanılması. Sevmediğim tarafı da ön camın altındaki çerçevenin biraz kalın olması, o kadar. Redmi Note 11 Pro'da ise bu sefer sadece yanlarda plastik malzeme kullanılırken arka tarafında cam kullanıldığı için bence çok daha şık duruyor. Dolayısıyla tasarım ve malzeme kalitesinde de yine bence Redmi Note 11 Pro kesinlikle daha avantajlı. Her iki cihazı işlemci, kamera, batarya veya hafıza gibi öne çıkan donanım özellikleriyle değerlendirecek olursak her ikisi de Full HD çözünürlüğe sahip olmalarına karşın Redmi Note 11 Pro AMOLED ekran kalitesiyle kesinlikle daha canlı renklere sahip. Ayrıca 120 Hz'e kadar tazeleme hızına çıkabildiğinden özellikle oyunlardaki performansı kesinlikle daha başarılı. Samsung Galaxy A23 ise LCD ekrana sahip olduğundan görüntü kalitesi o kadar da başarılı değil. Ancak işlemci tarafında Samsung A23 üst segment telefonlarda bulunan Qualcomm markasının Snapdragon 680 modeliyle daha başarılı. Kamera tarafına geldiğimizde ise durum oldukça ilginç hale geliyor. Çünkü Redmi Note 11 Pro'nun ana kamerası 108 megapiksel olduğundan Galaxy A23'ün 50 megapiksellik kamerasından daha başarılıymış gibi duruyor. Ancak çektiğimiz fotoğraflara baktığımızda bence Samsung A23 ortaya daha başarılı sonuçlar çıkarıyor. Üzerine bir de optik görüntü sabitlemeyi eklediğimizde cihaz hareketli fotoğraf veya video çekimlerinde de titreşimi en aza indirebiliyor. Dolayısıyla kamera performansının galibi bence Samsung olur. Kamerayı video performanslarıyla değerlendirecek olursak her iki cihazda maalesef en yüksek 1080p yani Full HD çözünürlükte çekim yapabiliyorlar. 2K veya 4K çekim modlarına nedense sahip değiller. 1080p'nin demode olmaya başladığı şu dönemlerde özellikle orta segmentte yer alan böyle cihazlara nasıl bu basit özellik eklenmez gerçekten de aklım almıyor. Üstelik aynı durum kare hızı için de geçerli çünkü yine her iki cihazda maksimum 30 FPS'ye kadar çekimler yapabiliyorlar. Batarya gücüne bakacak olursak da her ikisi de 5000 mAh'lik güce sahipler. Ancak bu aşamada Redmi Note 11 Pro hem kutu içerisinden çıkan 67 Watt'lık adaptörü hem de bu hızı destekleyen piliyle kesinlikle daha avantajlı. Samsung A23'ün bataryası bu aşamada 25 Watt'lık hızlı şarjı desteklediğinden rakibine karşı zayıf kalıyor. Hafıza, çift sim desteği, 1 TB'a kadar harici mikrokart desteği gibi diğer özelliklerde ise her iki cihazda birbiriyle birebir aynı. Yazılım deneyimine göre değerlendirdiğimizde ise bu sefer Samsung arayüz yazılımı One UI 5 ile Xiaomi'nin arayüz yazılımı MIUI 13 karşı karşıya geliyorlar. Bu aşamada Samsung bence hem tasarım hem de fonksiyonellik açısından ortaya daha başarılı bir performans çıkarıyor. Bunu zaten ayarlar menüsündeki detaylar ve alt kategorileri karşılaştırırken de net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca Redmi'nin yerleşik temizleyici veya duvar kağıdı gibi uygulamalarında karşımıza reklam bannerları ve hatta videoları çıkarmasına ben bir türlü alışamadım. Çünkü bunlar neredeyse her gün kullandığınız uygulamalar ve kaçışınızda maalesef hiç yok. Samsung zaten Android 12 ile yüklü halde gelirken Redmi Note Android 11 ile yüklü geliyor ancak yazılım güncellemesini yaparak
anında bu cihazı da son sürüme yükseltebiliyorsunuz. Ayrıca yine her iki cihazda da yeni yayınlanacak Android 13 sürümü destekleniyor. Dolayısıyla bu konuda eşitlik var. Always on display yani sürekli açık ekran sadece AMOLED ekrana sahip olan Redmi Note 11 Pro'da bulunuyor. Samsung A23'te LCD ekran kullanıldığından bu özelliğe maalesef sahip değil. Oyun performanslarında her iki cihazında herhangi bir eksisi bulunmuyor. PUBG, Asphalt 9, FIFA veya Call of Duty gibi oyunlarda herhangi bir donma veya takılma gibi bir problem ile karşılaşmadım. Sadece 40-50 dakikadan sonra cihazlar ısınmaya başlıyor ki bence bu durumda oldukça normal. Yazılım özelliklerinde ekleyebileceğim son konu ise FM radyo uygulamasıyla alakalı olur. Çünkü her iki cihazda da yerleşik FM radyo alıcısı bulunuyor. Redmi Note 11 Pro'da direkt hoparlör üzerinden radyo dinleyebiliyorken Samsung Galaxy A23'te anten görevi gören kulaklık bağlanması gerekiyor. Bence bunun yerine 4K çekim modu olsaydı daha iyi olurdu. Siz ne dersiniz? Fiyat kısmında bir değerlendirme yapmak isterdim ancak hayatımıza sürpriz bir şekilde giren yeni vergi düzenlemesi nedeniyle cihazların fiyatlarında önemli değişiklikler olabilir de olmayabilir de. Şu anki mevcut durumda Samsung Galaxy A23 Redmi Note 11 Pro'ya göre daha avantajlı sayılabilecek bir fiyat etiketine sahip. Ama dediğim gibi bu durum her an değişebilir. Bu nedenle son olarak genel bir değerlendirme yapacak olursam her iki cihazın da avantajlı olduğu alanlar oldukça farklı. Samsung Galaxy A23 kamerası, titreşim engelleme özelliği, işlemcisi, yerleşik arayüz yazılımı ve nispeten uygun fiyatıyla öne çıkarken Redmi Note 11 Pro ise avantajlı kutu içeriği, cam arka yüzeyi, AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, hızlı şarjı destekleyen bataryası ve kutusundan çıkan güçlü adaptörüyle öne çıkıyor. Dolayısıyla kararınızı kullanım ihtiyaçlarınıza göre verebilirsiniz. Benim tercihim ekran kalitesinin daha yüksek olmasından ve 67 Watt gibi oldukça hızlı şarjı destekleyen bataryasından dolayı Redmi Note 11 Pro olurdu. Sizler de hangi modeli tercih ettiğinizi yorumlara ekleyebilirseniz çok sevinirim. Evet, umarım her iki cihaz hakkında vermiş olduğum bilgiler sizler için faydalı olabilmiştir. Ek sorularınız veya kendi deneyimleriniz için yorumlar sekmesini kullanmaktan çekinmeyin lütfen. Sonuçta aşağısı sadece sizlere özel olarak ayrılmış bir alan. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım içeriklerde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.